Uluslararası ilişkiler, hem de Fransızca uluslararası ilişkiler, dünyada ölüm yok diyebiliriz. Gerçekten uluslararası ilişkilere şu yaşadığımız dönemde ve gelecek dönemde hakikaten büyük, tırnak içinde söylüyorum, ekmek var. Yani bu dalı seçen öğrenciler asla ve asla aç kalmazlar. Konumuz çok değerli. Yeditepe Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, aynı zamanda Küresel Eğitim, Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Gökçe Bayındır Ularas hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dediğime katılıyor musunuz? Size ekmek çok. Evet, katılıyorum. Çünkü çok geniş bir alandan bahsediyoruz ve hem siyaset bilimi hem de uluslararası ilişkileri zaten birbirinden ayrı tutmadan da görmemiz gerekiyor. Her geçen gün her farklı coğrafyada birçok farklı olay yaşanıyor ve bunları anlamak, bunlara çözüm üretmek, bunlarla ilgili düşüncelerimizi paylaşmak ama o kadar görevimiz. çok boyutlu olay oluyor ki, Evet. Ekonomik oluyor, göç oluyor, siyasi oluyor, öyle değil mi? Öyle, kesinlikle. O yüzden zaten biz de genç arkadaşlarımıza hep bunu tavsiye ediyoruz. Yani eğer bu tür bölümleri seçecekseniz ders programlarına bakarken mutlaka interdisipliner olmasına, birçok disiplini içinde bulundurmasına dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü uluslararası ilişkiler tek başına hakim olunabilecek bir alan değil. Bunu mutlaka ekonomi altyapımız olması lazım, sosyoloji bilmemiz lazım. Psikoloji bilmek lazım. Kesinlikle, Hukuk hukuk bilmemiz lazım. O yüzden kolay bir alan değil ama çok keyifli ve günceli sürekli takip etmeniz gereken bir alan. Çok dinamik bir alan. Yani kişiyi de diri tutar, dinç tutar. Kesinlikle. Bir akşam uyuyorsunuz, kalktığınızda bir sürü bir yeni anda haberle karşılaşıyorsunuz. Evet. Aynen öyle, ama iyi de çalışmak gerekiyor. Kesinlikle. İyi de okumak, iyi de takip etmek gerekiyor. Kesinlikle. Antenlerin sürekli açık olması gerekiyor. Ama inanın çok keyifli. Kesinlikle. Ama Fransızca deyince hani ağırlığını daha bir hissettiriyor. Doğru. mu? Doğru. Yani onun dili Fransızca mı? Şimdi hepinizin bildiği gibi aslında zaten diplomasinin dili Fransızca. Her ne kadar günümüzde İngilizce bütün dillerin önüne geçmiş olsa da uluslararasılaşma, şimdi madem işimiz uluslararası ilişkiler, tek dilden olabilecek bir şey değil. Mutlaka ve mutlaka başka dillere de hakim olmamız gerekiyor. Fransızca da zaten bu konunun ana dili. Şimdi baktığınızda birçok ülkenin resmi dili, yarı resmi dili, uluslararası örgütlerin ikinci ya da çalışma dili. Bu nedenden dolayı Fransızca eğitim bizim alanımızda son derece önemli. Şimdi çarpıyorlar, bölüyorlar, çıkartıyorlar. Şimdi bölüm kimisinde siyaset bilimi, kimisinde uluslararası ilişkiler. Sizdeki gibi hepsi bir aradası var. Evet. Hepsi bir aradası mı iyi? Öyle sorayım size. Bence evet. Daha kapsamlı bir eğitim. Ayrıca öğrencilerimiz eğer isterlerse devamında siyaset bilimiyle ilgili çalışmalarını yoğunlaştırabilirler. Eğer uluslararası ilişkiler seçeceklerse de o konuyla ilgili kendilerini uzmanlaştırabilirler. Kimileri de arasında bir kamu yönetimi de sıkıştırıyor. Kesinlikle o da olabilir tabii ki. Bunlar hep birbirine bağlı. Örneğin Evet, bizim çift ana dal yapan öğrencilerimiz hukuk fakültesini tercih ediyorlar çoğunlukla. Çünkü siyaset, uluslararası ilişkiler ve hukuku beraber bildiğinizde çok daha başarılı olabiliyorsunuz. Esasında hani hangisi daha iyi derken onun tırnak içinde espri babından söyledim. Kötüsü yok, onu da belirtelim. Peki bu alan esasında bir meslek kazandıran bölüm değil. Yani sepet koluna, herkes yoluna. Bakalım yoldayken sen ne dizeceksin bunun yanında? Bir şeylerle bezemek, süslemek gerekiyor herhalde. Kesinlikle, ama inanın artık tüm alanlarda buna ihtiyacımız var. Mesela tamamen teorik öğrendiğimiz konularda bile artık uygulamalı derslere ihtiyaç duyuyoruz. Teknolojiyi takip etmemiz gerekiyor. Yani sadece ben bunu öğrendim, bununla kalayım dediğiniz hiçbir meslekte zaten başarılı olamıyorsunuz. Bizim alan birazcık daha özel bu konuda. Çünkü evet, mezun olduğunuzda siyasetçi olmuyorsunuz ya da mezun olduğunuzda uluslararası ilişkilerci diye bir şey olmuyorsunuz. Ama bu süreç boyunca edindiğiniz diğer birikimler, kazançlarınız, kendinize yaptığınız kişisel yatırımlarla çok farklı pencereler açabiliyorsunuz. Bir şey olmuyorsunuz ama açta kalmıyorsunuz ve iyi de kazanabilirsiniz. Genelde öğrencilerimiz mezun olmadan iş buluyorlar. Tabii. Sınırları olmayan bir bölüm. Kesinlikle yani dünya öyle. bunun Evet, sınırları. evet, Dolayısıyla bir de üniversitenin hani buna altyapısını iyi kurması gerekir. Mesela Yeditepe Üniversitesi kuruluşundan beri en fazla dil seçeneğine sahip olan üniversite. Evet.
Öyle değil mi? Evet, bizim öğrencilerimizden eskiden daha böyle sadece İngilizce dersi almak isteyen ya da İspanyolca görmek isteyen öğrencilerimiz vardı. Şimdi Korece öğrenenler çoğunlukta, Çince öğrenenler çoğunlukta. Çünkü onlar da dünyaya açılmayı, farklı dillerden geçmenin yolu olduğunu biliyorlar. Üniversitede böyle bir imkanı olduğu için de çok güzel bir şekilde kullanabiliyorlar. Bölüm Fransızca, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ama buradan mezun olan çocuklar herhalde İngilizceyi de çok iyi konuşuyorlar. Kesinlikle. Zaten bunun artık tartışması yok. Yok. O mecbursunuz İngilizce iyi konuşmaya. Ve bu bölüm daha 1. sınıftan itibaren staj zorunlu olmalı bence, değil mi? Yani 1. sınıftan itibaren hem teori hem pratik bir arada olması gereken bölüm yani. Kesinlikle. Şimdi şöyle söyleyeyim, 1 ve 2. sınıf aslında bütün ana bilimin giriş derslerinden oluşuyor. 3. ve 4. sınıfta uzmanlaşmalar başlıyor. Burada da zaten zorunlu stajımız da devreye giriyor. Zorunlu staj öğrencilerimiz için çok güzel bir tecrübe teşkil ediyor. Çünkü ne yapmak istemediklerini de görüyorlar staj yaptıkları yerlerde. Sonrasında kendilerini farklı alanlara yönlendirebiliyorlar. Aynı zamanda diğer fakültelerden de ders alma imkanları var. Serbest seçmeli derslerle. Böylece yan dal da yapabiliyorlar, çift ana dal da yapabiliyorlar ya da sadece diğer fakültelerin dersleriyle de birikimlerini zenginleştirebiliyorlar. Şimdi yıl 98, program bitti. İsmini söylemeyelim. İrem de. Öğrencinin ismi 3. sınıftaydı. Galatasaray Üniversitesi'nin, siz de Galatasaray Lisesi mezunusunuz. Galatasaray Üniversitesi'nde kamu yönetimiydi. Fransızca kamu yönetimi. Program bitti, gidiyoruz. İrem dedim, yani mezun olduğun zaman dedim, ne düşün? Hocam dedi, şu anda dedi işim hazır dedi. Zaten büyük dedi Fransız firmalar dedi. Bize, sizde de öyle bir şey var herhalde. Var tabii, var tabii ki. Var tabii ki. Hem Fransız şirketleri hem de Fransızca konuşan ülkelerdeki diğer özel şirketler de bizim öğrenciler çok talepte bulunuyorlar ve zaten üniversitede uluslararasılaşma konusunda hem bizlere hem öğrencilerimize çok destek olduğu için çok farklı dünyalara kapılarını açıyoruz öğrencilerin. O konuda gayet işleri rahat olsun. Bu bölümde okuyan çocuklar çift mi diyelim, yan mı diyelim, hukuka yani kayma eğilimi de var bu alanda. Öyle değil mi? Kayma değil de yani birlikte yapma. Birlikte yapma eğilimi var. Evet. Çıktıkları zaman, mezun oldukları zaman çok daha güçlü bir şekilde hayata atılmak için çift anadal öğrencilerimizin çoğu hukuk tercih ediyorlar. Peki bu dalın bir laboratuvarı var mı, yoksa hayat mı bunun laboratuvarı? Bir şeyleri var mı böyle, hani simülasyon bilmem ne falan filan, öyle bir şeyler? Birçok aslında farklı şey var bahsedebileceğimiz. Hemen kısaca söylemem gerekirse bizim üniversitemiz bünyesinde birçok araştırma merkezimiz var. Bu araştırma merkezlerinde biz gerek ulusal gerek uluslararası konferanslar ya da diğer etkinlikler düzenliyoruz ve öğrencilerimiz bunlara katılmaktan çok büyük keyif alıyorlar. Diğer taraftan laboratuvarlarımız var. Her ne kadar sosyal bilimlerde laboratuvarlar çok böyle bilinen bir şey olmasa da ben kendimizden, yani bizim laboratuvarımızdan örnek vermek istiyorum. Biz 2018 yılında bir proje başlattık. Sosyal bilimlerde kartografya çalışmaları diye, haritalandırma çalışmaları diye. Çünkü bildiğiniz gibi veri görselleştirme, bilgiyi çabuk algılama, çünkü okuyacak zamanımız daha azaldı. Çok daha önem kazanmaya başladı. İş zekası programları gibi programlarda aynı şekilde. Biz dedik ki biz niye bunu üniversitemizde oluşturmuyoruz? Önce ders vererek başladık, haritalandırma dersi. Sonra da 2022 yılında bir kartografya laboratuvarı kurduk. Bu laboratuvarı kurduğumuzda mezun öğrencilerimiz, aktif öğrencilerimiz canla başla çalıştılar. Her hafta farklı tematik haritalar üretiyorlar. Bunları sosyal medyada yayınlıyoruz ve bu konuda da bir ilkiz. Çünkü haritalandırma dediğimiz alan aslında üniversitelerin coğrafya ya da harita mühendisliği bölümlerinde ön plana çıkan bir konu. Biz de Yeditepe'de bunun ilkini gerçekleştirip sosyal bilimlerde uyguladık. Peki Fransızca olması bölümünün, Fransız, frankofon işte bilmem ne üniversite bazında şirketlerle az önce konuştuk da bir işbirliğinde doğuruyor mu beraber? Kesinlikle. Sadece bölüm adına söylemeyeyim. Yani hem üniversitemizin hem de fakültemizin çok geniş bir uluslararası işbirliği ağı var. Buna da çok önem veriyoruz. Her geçen gün daha da arttırıyoruz bu konuyla ilgili çalışmalarımızı. Uluslararası projelerde yer alıyoruz. Uluslararası projelerde öğrencilerimizi birebir çalıştırıyoruz. Gerek lisans gerek lisansüstü öğrencilerimizi. Böylece öğrencilerin hem dil becerilerinin gelişmesi hem akademik çalışmalarının çok daha verimli bir hale gelmesi hem de global bir bakış açısına sahip olmasını istiyoruz ve bunu da başarıyoruz. Örneğin bizim hem laboratuvarda hem de bölüm olarak aldığımız Fransa ile Sorbonne Üniversitesi ile bir projemiz tamamladık yakın zamanda. Bu proje kapsamında hem öğrencilerimiz Sorbonne'un kartografya laboratuvarındaki hocalarından ders aldılar, hem ortak proje yaptık, sahaya beraber çıktık, hem de çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Şimdi hayat insanı da işleri de nasıl değiştiriyor? Şimdi bu bölüm eskiden devletli
dediğimiz hani devlet kademelerine, idaresine eleman yetiştiren bölümdü. Fakat devir öyle bir değişti ki bu çocukların hiç yani gene tırnak içine söylüyorum o tarakta hiç bezleri yok. Özel sektöre. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Daha çok özel sektör tercih ediliyor. Özellikle de yöneticilik çok ön plana çıkıyor. Yani mezunlarımızla ilgili yapılan çalışmalar bize bunu gösteriyor. Hangi sektöre yönelirse yönelsinler mutlaka bir yönetici vasfına sahip olmak ve kısa zamanda buna ulaşmak için çabalıyorlar. Bunu da başarıyorlar gerçekten. Bizler gibi bir yerde kalıp hayatını aynı yerde geçirme isteğinden çok farklı öyle. kurumlarda hızlıca başarıya ulaşmayı istiyorlar ve kendileri de gurur duyuyoruz bu konuda başarıyorlar çünkü. Peki şimdi bu bölümden yani yıllardır bu işin içindesiniz öğrencilikten beri. Böyle çok çarpıcı bir alanda çalışan, sizin bile aklınız ilk kez karşılaştığınız oluyor mu böyle, var mı? O kadar çarpıcı olarak gelmiyor bana çünkü bölümden zaten alıştığımız şeyler. Yani bunun basında çalışan öğrencimiz Basında var, da bayağı otomotivde çalışan öğrencimiz var, çok büyük firmalarda yönetici olarak çalışan öğrencimiz var, dış işlerinde öğrencimiz var, yüksek lisans ve doktorasını yapıp akademide kalan öğrencilerimiz var. Yani o şey değil, artık şaşırtıcı herhangi bir şey. Sonuçta bizim bölümden çıktığı zaman öğrenci biliyor ki farklı alanlarda çalışabilir ama burada öğrenciye düşen şey kendisini geliştirmek. Bir de siz yine iktisadi idari bilimler alanında, fakültesinde diğer bölümlere de çok servis de sağlıyorsunuz. Evet. Mesela iktisattaki, işletmedeki öğrenci de size geliyor. Evet. Hani sizden onlara gittiği gibi Kesinlikle. Hukuktan da size geliyor. Kesinlikle öyle. Bölümler arası işbirliği de oldukça önemli. Ders konusunda da aynı şekilde servis derslerimiz oldukça önemli. Mühendisliğe de verilen servis dersi var bizim fakülte tarafından. Da güzel sanatlara da. Çünkü iktisadi ve idari bilimler aslında hepimizin bilmesi gereken bazı temel konuları içeriyor. Ondan sonra tabii uzmanlık alanları değişebiliyor ama olursa olsun herkesin o minimumda olsa bu bilgilere sahip olması gerekiyor. Ama işin güzelliği üniversitede mesela felsefe bölümünün olması, sosyolojinin olması, antropolojinin olması, onlar da size çok büyük destek veriyordur. Kesinlikle çok büyük destek veriyor. O yüzden aslında baktığınızda vakıf üniversiteleri arasında bu kadar geniş bir vizyona sahip olup bu kadar senedir köklü bölümlere sahip olan bir üniversite olmaktan da gurur duyuyoruz tabii ki. Yani düşünürseniz ilk açıldığında üniversite Fransızca bir bölüm öngörmüşler. Peki İlk ve tekiz. Şu da olabilir esasında, çok çarpıcı ama mesela siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde okuyup gastronomiyle çift veya yan dal yapıp esasında yani çok da neden olmasın? Değil mi? Tabii, Birbirini çok iyi şey yapan dallar. Peki son olarak öğrencilere bölüm seçiminde, üniversite seçiminde ne tavsiye edersiniz? Doğru tercih. Doğru tercih, kaliteli eğitim. Kaliteli eğitimin içinde sadece akademik kadro değil, aynı zamanda günceli takip eden üniversiteler, akademik programı güçlü olan üniversiteler, araştırma olanakları ve uluslararası işbirlikleri yoğun olan üniversiteleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Tabii ki kampüs yaşamı çok önemli. Sadece okul okumayacaklar, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda kendilerini nasıl geliştirebileceklerse, nerede ben evimdeyim diyebileceklerse onu yapmalarını tavsiye ediyorum. Ve düzenlediğiniz organizasyonlarda, yani sadece kendi fakülteniz değil, diğer fakültelerde de bu uluslararası projeleri düzenleyen şeylerde öğrencilerin görev alması, Tabii o ki. da yetişmeleri açısından önemli. Tabii herhalde. ki fakülteler arası işbirlikleri, fakültelerin diğer yurt dışındaki üniversitelerle partnerlikleri, bunlar öğrencilere hep artı puan. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Şeref duyduk katıldığınız için. Ben Gayet teşekkür güzel, ederim. yararlı bir söyleşiydi.